Tayvan Boğazı ve Hint-Pasifik hattında baskısını artıran Çin'le öngörülemez Amerika'nın tutumları Asya'nın iki devini Japonya ve Hindistan'ı birleştiriyor. Bu yakınlaşma haritada 4 stratejik askeri adımla kendisini gösteriyor. İlk durak Hint Okyanusu. Japonya'nın enerji damarı Malakka Boğazı'nı korumak için başlatılan JIMEX deniz tatbikatları Çin'in bölgedeki hamlelerine karşı güçlü bir kalkan. Kuzeyde Himalayalarda kara tatbikatları var. İki ordunun zorlu arazi uyumu, Çin sınırındaki olası krizlere karşı net bir hazırlık. Havadaysa Rafale ve F-15 jetlerinin entegrasyonu, Tayvan senaryolarına karşı hava üstünlüğünü test ediyor. Haritaya Amerika ve Avustralya'nın dahil olduğu Malabar deniz tatbikatını da eklediğimizde Kuad İttifakı'nın caydırıcı gücünü görüyoruz. Sağdaki bu askeri uyum diplomatik ve ekonomik cephede de karşılık buldu. Japonya Başbakanı Takaichi'nin Hindistan ziyaretinde odak noktası Tayvan krizi ihtimali ve Çin'in nadir toprak elementlerindeki tekeliydi. Buna karşı iki ülke Unicorn projesiyle tarihlerinin ilk ortak savunma üretimine imza attı. Bu iletişim sistemi donanma gemilerine entegre edilecek. Tüm bunlara karşılık Trump yönetiminin Hint-Pasifik odaklı dalgalanmaları, Çin'in bölgedeki hakimiyet çabaları, tedarik zinciri riskleri ve Kuad Liderler Zirvesi'ndeki belirsizlikler Yeni Delhi ile Tokyo'yu birbirine kenetlenmeye mecbur bırakıyor. Bu ortaklık Asya'nın yeni ve vazgeçilmez eksenlerinden biri olarak yükselme aşamasında. Bu videoda Japonya-Hindistan ilişkilerine ve meselenin Çin boyutunu ele alacağız. GZT olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çin, az önce bahsettiğimiz bu gelişmelerden fazlasıyla rahatsız. Zaten Japonya'nın Tayvan'ın işgali durumunda müdahale edebileceği sinyalini vermesi olumsuz bir hava oluşturmuştu. 国家间开展合作应该有利于增进地区国家间的理解和信任，有利于维护地区和平与稳定，不应该针对第三方或损害第三方的利益，更不能打着合作的幌子搞排他性小圈子，挑动对立对抗。维护全球产供链稳定与安全是各国共同责任，各方应秉持开放合作心态，为此发挥建设性作用。 Japonya'ya yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırması ve bazı Japon sanayi devlerinin çalışanlarının Çin'de tutuklanması işleri iyice sarpa sarmıştı. Tokyo ve Yeni Delhi ise ekonomik silahlanmaya karşı acilen güçlü bir birliktelik inşa etme kararı aldı. 両国とも経済の武器化や非市場的観光といった課題に直面し、重要物資のサプライチェーン強靭化を喫緊の課題としています。 İkisinin denizlerdeki vizyon uyumu ve Unicorn gibi savunma projeleri Pekin'in Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki iddialarına açıkça meydan okuyor. Çin tarafı bu hamleleri bölgeyi bölmek ve çatışma çıkarmak şeklinde etiketliyor. डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। Üstelik işin içine Tayvan krizi ihtimali ve Kuad İttifakı üzerinden kurulan çok taraflı koordinasyon da girince durum Pekin'in uykularını iyice kaçırmaya başladı. Yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum teknolojilerindeki ortak projeler Çin'in yüksek teknoloji ağındaki rolünü temelden sarsma potansiyeli taşıyor. Bu stratejik yakınlaşmanın arkasında çok güçlü ekonomik hedefler de var. Japon ve Hintli şirketler Hindistan'a 10 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım getirecek 120 farklı anlaşma imzaladı. Önümüzdeki 10 yıl için yaklaşık 68 milyar dolarlık özel sektör yatırım hedefi belirlediler. Bunun büyük bir kısmı şimdiden taahhüt edildi. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। Mitsubishi, Sumitomo ve Mizuho gibi Japon devlerinin Hint şirketlerden hisseler alması, örneğin Yes Bank'in %20'lik hissesine 1.6 milyar dolar yatırması uzun vadeli kararlılığı kanıtlıyor. Ayrıca yapay zeka, metaller ve enerji alanında yepyeni bir ekonomik güvenlik yol haritası çizildi. Ortaklığın temel mantığı Japonya'nın donanım teknolojisiyle Hindistan'ın yazılım kapasitesini birleştirmek. Somut adımlar şimdiden sahada karşılık buldu.
Renesas Electronics'in yatırımıyla 2026'da üretime başlayan yarı iletken tesisi ve Toyota Tsusho'nun nadir toprak projeleri hedeflerin sadece söylemde kalmadığını ispatladı. Enerji cephesinde Çin'den tamamen kopmak yerine riski azaltma stratejisi uygulanıyor. Japonya buna Çin artı bir stratejisi diyor. Diğer taraftan biyogaz büyüme girişimiyle Hindistan'ın köklü mandıra kooperatiflerini kullanarak ülke çapında 1000 adet biyogaz ve organik gübre tesisi inşa edilecek. Washington'daki öngörülemez Trump yönetiminin oluşturduğu boşluğu kapatmak isteyen Hindistan, ekonomik büyüme hızını korumak için Japonya gibi gelişmiş ekonomilerle ortaklıklar kurarak sınırlarını güvence altına almayı seçiyor. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye, hatta tüketici elektroniğine kadar birçok sektör için hayati önem taşıyan bu kritik mineraller artık doğrudan birer jeopolitik silah. Tablonun hep parlak yüzünü ve teknolojik işbirliklerini konuştuk. Ancak madalyonun sahada pek konuşulmayan taraflarına da bakmak gerek. Ortada kusursuz işleyen bir müttefiklikten ziyade yapısal sorunlarla ve gerçekleşmeyen vaatlerle boğuşan zorlu bir süreç var. Sürekli duyduğumuz 68 milyar dolarlık hedef veya 43 milyar dolarlık Japon yatırımı manşetleri durumu biraz abartıyor. Çünkü bu rakamların büyük kısmı henüz fiili nakit akışına dönüşmedi. En somut örneği büyük şovlarla başlatılan Mumbai-Ahmedabad yüksek hızlı tren projesi. Orijinal plana göre 2022'de bitmesi gereken proje, arazi kamulaştırma krizleri, mahkeme süreçleri, yerel halkın direnişi ve artan maliyetler yüzünden takılıp kaldı. Şimdi trenlerin ancak 2027'de kısmen raylara inmesi hedefleniyor. Ancak bu gecikmeler Tokyo'yu pes ettirmiş değil. 2026 zirvesinde gelecek yılın hedefine tam destek verdiğini duyurup projenin teknikle finansal altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Şu an Gujarat viyadükleri büyük oranda bitti ve Maharashtra tünellerinde ilerleme hızlandı. Projenin toplamda %80'i aşması iki ülkenin krizler karşısındaki dayanıklılığının açık bir kanıtı. İşin ticari boyutu son derece dengesiz. İki ülke arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması bulunmasına rağmen yaklaşık 27,5 milyar dolarlık ticaret hacmi beklentilerin çok uzağında kaldı. Üstelik ticaret tamamen Japonya lehine işliyor. Japonya yüksek teknoloji, makine ve finans sağlarken Hindistan'ın Japonya'ya ihracatı yok denecek kadar az seviyede. Sorun sadece mallarla sınırlı da değil. Hindistan'ın en güçlü kası sayılan bilişim ve yazılım hizmetleri bile Japonya pazarına girmekte zorluk çekiyor. Gümrük vergileri inse de farklı kalite standartları ve vize kısıtlamaları gibi engeller tam potansiyelin önüne duvar örüyor. İşte bu tıkanıkları aşmak için iki ülke 2026'da masaya oturup çıkış yolları aradı. Japonya'nın uzun vadeli planlamaya dayalı iş kültürüyle Hindistan'ın sıkça değişen kuralları ve yönetim tarzı yan yana geldiğinde sahada işlerin tamamlanması epey zaman alabiliyor. Yatırım tercihlerine yansımaları rakamlar üzerinden net bir şekilde okuyabiliriz. 2008'de Japon sermayesi Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerine birbirine çok yakın oranlarda akmıştı. Fakat 2024 itibarıyla bölgedeki diğer ülkeler 28,7 milyar dolarlık Japon yatırımı alırken Hindistan'a giden yatırım 5,3 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yönelim farkı sadece izin süreçlerinden kaynaklı değil. Japon üretim modelinde büyük şirketler kendi tedarik ağlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeleri de yatırım yaptıkları bölgelere taşıyarak entegre bir sistem kurmayı seçiyor. Hindistan'ın yerel tedarikçilerle çalışma mevzuatı Japon alt yüklenicilerin pazara giriş sürecini yavaşlatıyor. Kendi entegre ekosistemlerini kurma konusunda doğrudan altyapı sunan Vietnam ve Endonezya gibi ülkeler Japon sermayesi için önemli alternatifler haline geldi. Örneğin Vietnam'daki Tang Long Sanayi Parkı'nda 100'ün üzerinde Japon şirketinin aynı anda faaliyet göstermesi yatırımcıların saha tercihlerini çok iyi anlatıyor. Fakat tüm bürokratik engellere rağmen Japon şirketlerinin Hindistan iştahı kesilmiş sayılmaz. %80'inden fazlası Hindistan'da büyümek istediklerini ispatladı. Artan talep Hindistan'ı vazgeçilmez bir pazar olarak tutmaya yetiyor. Ticari cephede yaşanan bu pürüzler ittifakın stratejik rotasını değiştirmiyor. Çünkü iki ülkeyi asıl bir arada tutan şey ekonomi kadar bölgedeki ortak güvenlik kaygıları. Tüm bu zorluklara rağmen atılan adımların denizlerdeki güvenlik boyutu yine tek bir adresi işaret ediyor. Çin'in Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki faaliyetleri uydu destekli izleme sistemleriyle an be an takip edilip dengeleniyor. Diplomatik dilde Pekin yönetimini doğrudan hedef alan sert bir üslup kullanmaktan özellikle kaçınıldı. Çin yönetimi de gözünü bu yeni Asya ekseninden ayırmış değil. Nitekim Yeni Delhi'deki zirvenin hemen ardından Pekin'den gelen açıklamalar hayli dikkat çekiciydi.
kurulan ortaklıkların 3. ülkelerin çıkarlarını hedef almaması gerektiği uyarısında bulunarak konuya yaklaşımını resmi yollardan ilan etmiş oldu. Sonuç olarak Çin'in yükselişi ve küresel tedarik zincirlerindeki riskler Hindistan ve Japonya'yı aynı siperde buluşturuyor. Bu yılki Takaichi Modi zirvesiyle birlikte bu yakınlaşma kağıt üzerindeki vaatleri yırtıp atmaya hevesli. Unicorn gibi ilk ortak savunma projeleri, nadir toprak işleme tesisleri ve ekonomik güvenlik kararları sahadaki yeni gerçeği temsil ediyor. Japonya'nın teknoloji ve sermaye gücü Hindistan'ın geniş pazarı ve üretim bandıyla birleşiyor. Bu denklem doğrudan Çin'in tekelini kırmayı hedefliyor. Ancak tablo kusursuz bir müttefiklik masalı anlatmıyor. Tamamen çıkarlara dayalı bir ortaklık inşası var karşımızda. Japonya lehine büyüyen ticari uçurum, Hindistan'ın bitmek bilmeyen bürokrasisi ve yıllarca geçken hızlı tren projeleri sistemin tekerleğine çomak soktu. Japon şirketlerinin bir kısmı hala yatırımlarını Vietnam ve Endonezya gibi daha öngörülebilir limanlara park etmeyi seçti. Anketler Japonların Hindistan pazarında büyüme isteğini gösterse de fiili yatırımlar sahaya aynı hızda inmedi. Bu durum stratejik hedeflerle sahadaki hantallık arasındaki büyük savaşı apaçıkça anlatıyor. Yarına baktığımızda bağın daha da derinleşeceğini görmek zor değil. Çin'in kritik minerallerdeki hakimiyeti Tokyo ve Yeni Delhi'ye alternatif zincirler kurmaya mecbur bırakıyor. Savunma ve teknoloji alanındaki ortak adımlar önümüzdeki süreçte hız kazanabilir. 2030'a kadar yarı iletken ve temiz enerji alanlarında iki ülkenin birbirine tamamen kenetlenmesi çok güçlü bir ihtimal. Öte yandan Çin'in olası misillemeleri ve ekonomik baskıları her an masada bekleyen bir tehdit unsuru. Özetlersek Hindistan ve Japonya arasında tam bir ittifak olmasa bile ekonomik güvenlik ve teknolojik bağımsızlık için vazgeçilmez bir eksen kuruluyor. Bu eksenin ne kadar dayanacağını iki ülkenin iç reformları ve Amerika'nın bölgedeki dalgalı politikaları belirleyecek. Tayvan Boğazı ve Hint-Pasifik hattında baskısını artıran Çin'le öngörülemez Amerika'nın tutumları Asya'nın iki devini, Japonya ve Hindistan'ı birleştiriyor. Bu yakınlaşma haritada 4 stratejik askeri adımla kendisini gösteriyor.